Merhabalar, Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle çok hoş, kullanışlı, yapımı çok kolay bir bere yapımını sizlerle paylaşacağım. Erkeklerin de çok rahatlıkla kullanacağı bir bere. Esnek, şöyle gösteriyorum. Katlayarak kullanacağımız bir bere. Yapımına başlayalım. Ören bayan tanja ipini kullanıyorum. %100 akrilik, 100 gram, 120 metre. 6 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. İpim kalın bir ip. Bir zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirlerimizi çok sıkmadan, çok gevşek de bırakmadan 41 adet zincir çekiyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi yapalım. 41 adet zincir çektim. İpimin kalınlığına göre ölçümüz 31 olacak. İnce ise zincir sayımızı daha fazla tutuyoruz. Ölçüyorum. 31 santim. 30-31 bir yetişkin için uygun bir ölçü. İpimi alıyorum. 41 zincir çekmiştim. Sondaki zincirimiz dönüş zinciri. Onu saymıyoruz. Zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Şimdi şuradaki kesik olan yerlere batırıyoruz. İlk zincirimi saymıyorum. Arkadaki kesik tarafından tığımı geçirdim. Sık iğne yaptım. Yanındaki zincirin içine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın şu kesik tarafından tığımızı geçiriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 30 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane zincirimi bırakıyorum. Otuz tane sık iğne yaparak geldim. 10 tane zincirimi bıraktım. Buradaki zincir sayımız çift olması lazım. İpim kalın olduğu için 10 zincir bıraktım. Çocuk için yapmak istersek 8 zincir bırakabiliriz. İpimiz ince ise buradaki zincir sayımızı daha fazla tutabiliriz. Şimdi zincirlerimizin yine şu kesik taraflarına batırıyoruz. Şöyle sayıyorum kesik taraflarından 2, 4, 6, 8, 10. Beremizin bütün püf noktası burada. Bitiş noktasındaki yanındaki zincirin ters tarafından batırıyorum, kaydırıyorum. Bağlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle düz tutuyoruz. Ve ilmeğimizin tek tarafına batırıyoruz. Sık iğne yapıyorum. Tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yaptım. Dönüşlerimiz çok kolay. Bu şekilde uç noktaya gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son yuvaya da batırıyorum. Sık iğne yaptım.
Bir zincir çekiyorum. Dönüşlerimiz hep bu şekilde. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Çevirdim. Şöyle dik tutuyorum. Bu bizim dönüş zincirimiz. Buna batmıyoruz. Yanındaki yuvanın tek tarafına, tek ilmeğine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Dönüşlerimiz hep bu şekilde oluyor. Uç noktaya kadar gelelim. Uç noktaya geldim. Sık iğneyi yapıyorum. Şimdi şurada çizik gözüküyor. Burada kaydırma yapmıştık. O ilmeğimizin içine de batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Uç kısma geldik. Şimdi zincirimi ters çeviriyorum. Yine kesik kısmından 2 tanesine batıracağım. İlkine hemen bitiş noktasındaki zincirin kesik tarafına batırıyorum. Ters tarafından sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin ters tarafından batırıyorum yine. İpimi aldım. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Bu bizim dönüş zincirimiz. Ona değil, yanındaki ilmeğin tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde düz tutarsak daha rahat yaparız. Sık iğne yaparak uç noktaya geliyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Dönerek başa kadar gelelim. Sık iğne yaparak geldik. Bir zincir çekerek döndük. Tek taraflarına batarak uç noktaya geldim. Şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Sık iğne yapıyorum. Burada kaydırma yapmıştık. O ilmeğimizin içine de batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincirin ters tarafından tığımı batırdım. Alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içine batırıyorum. Tığımı aldım. Kaydırıyorum. Bir sık iğne, bir kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlk ilmeğin tek tarafına batarak devam ediyoruz. Geliyoruz, dönüyoruz, bir zincir çekerek uç noktaya gelelim. Uç noktaya geldim. Kaydırma yaptığımız ilmeğin içine batırıyorum. Sık iğne yaptım. Bitiş noktasındaki ilk zincirin içine batırıyorum. Ters taraftan sık iğne yapıyorum. İkinci zincirin içine batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk ilmeğin tek tarafına batarak devam ediyoruz. Bu şekilde uç noktaya gidip bir zincir çekip dönüyoruz. Uç noktaya gelelim. Uç noktaya geldim.
Burada farklı bir şey yapacağım. Tam şu başlangıçtaki sık iğnemiz var. Onun şurada bir bacağı var. O bacağına batırıyorum. İpimi alıyorum. Tek zincirimizin içine de batırıyorum. İpimi aldım. Kaydırıyorum. İkincisinden de kaydırıyorum. Üçüncüsünden de kaydırıyorum. Bağlıyorum. Bir zincir çektim. Bitişlerimizi de hep bu şekilde yapıyoruz. Son noktayı çeviriyorum. İlmeğimizin tek tarafına batarak geliyoruz uç noktaya, bitiş noktasına dönüyoruz. 10 tane yine ilmek bırakarak gelelim. Uç kısmı bitirdikten sonra geldim, döndüm. 10 tane ilmek bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi aynı şekilde tekrarını yapıyoruz. İpimi aldım. Bitiş noktasındaki ilk ilmeğimin tek tarafına batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Yine ilk ilmeğin tek tarafına battım. Tek taraflarına batarak bu şekilde devam ediyoruz. Geliyoruz. Döndük. Öbür sırada, ikinci sırada bitiş noktasındaki ilk ilmeğin içine batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. İkincisini de kaydırarak devam ediyoruz. Birinci bölümünü bitirmiş olduk. Beremi alıyorum. Birinci bölümünü bitirmiştik. 1, 2, 3, 4. 4 bölüm yaptım. Bu benim ipimin kalınlığına göre yeterli. İpimiz ince ise bu bölümler 5, 6, 7 olabilir. İpimizin kalınlığına, inceliğine göre değişebilir. Şimdi ölçümünü veriyorum. Genişliği 39, 40 yetişkinler için uygun. Şöyle katlıyorum. Katlı bir şekilde 20 santim. 19-20 uygun. Uzunluğu da 31 santim olacak. Bu şekilde devam edelim. Başlangıçtaki ipimiz. Bu da bitişteki ipimiz. Son ilmekten, 2 ilmekten tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki 2 ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Öbür taraftaki arka ilmeği alıyorum. Kaydırıyorum. 2 ilmekten tığımı geçirdim. Arka taraftaki ilmeği alıyorum. Kaydırıyorum. On tane ilmeğimizi bu şekilde yapalım. İkisini aldım. Arka taraftaki ilmeğimin tek tarafını alıyorum. Kaydırıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tanesini bu şekilde yapalım. Beremi ters çevirdim. Kalan ipimde bu kaldı. Bir yumak tam bu ölçülerde bu şapkamıza yeterli geliyor. Şimdi iç kısımdan ilmeğimi tuttum. Tığımı batırıyorum. İlmeğimi çekiyorum. İpimizi de şöyle çekelim. Bir zincir çektim. Şimdi 2 ilmeği almıştık. Bu taraftan tek ilmeği alıyorduk. Şimdi buradan da 2 ilmeği alıyoruz. Çekiyorum, kaydırıyorum. 2 ilmeği aldık. Öbür taraftan da 2 ilmeğimizi alıyoruz. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İkisini birden alıyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde yaparak uç noktaya geliyoruz. Son uç noktaya da geldim. İpimi alıyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. İpimi iğneden geçiriyorum. Şimdi beremizin üstünü kapatıyoruz. İpimizi de güzel bir şekilde gizleyelim. Beremiz bitti. Çok hoş oldu. Arka tarafını çeviriyorum. Burada 10 ilmek farklı dikmiştik. Alın kısmına gelen yer daha geniş durması için doğal bir şekilde de daralıyor. Katlıyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.